Günde 1 dolar ile milyoner olun. Evet, yanlış duymadınız. Günde sadece 1 dolar ile milyoner olabilirsiniz. Siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda size nasıl günde 1 dolar ile milyoner olacağınızı, nasıl biriktirip nasıl yatırım yapacağınızı anlatacağım. Adım adım bunların üzerine gittiğim videoda 1 dolar ile nerelere gelebileceğimiz, aklımızın ermeyeceği servetler elde edebileceğimizi sizlerle paylaşacağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi arkadaşlar bizim okul sistemi, eğitim sistemimize baktığımızda hiçbiri bizim milyoner olmamız için, erkenden emekli olup finansal özgürlüğümüzü elde etmemiz için uğraşmıyor. Bizi bunlar konuda eğitmiyor. O nedenle ben bu kanalı açtım. O nedenle kanalımızın adı Finansal Gücümüz. Finansal gücümüzün farkına varıp finansal özgürlüğümüzü kazanmak. Okullar bizi arkadaşlar maaşlı köle olmamız için yetiştiriyor. Hep nasıl iyi bir çalışan oluruz, hep nasıl iyi bir emekçi oluruz, bunun üzerine işçi oluruz, bunun üzerine yetiştiriyor. Kimse bizi çok iyi bir patron ya da çok iyi bir servet sahibi, hızlı bir şekilde servet edinmek ya da hızlı bir şekilde arkadaşlar finansal özgürlüğümüzü elde etme üzerine okullar bizi yetiştirmiyor. Peki bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim yapmamız gereken bileşik faizin gücüne inanmak. İlk başta bileşik faiz nedir bunu öğrenmek, daha sonra bunun gücüne inanıp düzenli ve disiplinli bir şekilde birikimimizi, yatırımlarımıza devam etmek. Peki bileşik faiz nedir arkadaşlar? Bileşik faiz her dönemde, her devre kazanılan faizin ana paraya ilave edilerek bu miktara tekrar faiz işletilmesidir. Bu miktara tekrar getirinin işlemesidir. Diyelim ki siz bir 100 lira koydunuz. %10 faiz var. Bu bir sene sonra ne olur? 110 lira olur. 110 lirayı koydunuz. Bir sene sonra ne olur? 121 lira olur. Gördüğünüz gibi bir sonraki sene fark 11 lira oluyor 10 lira yerine. Yani normalde 100 liraya 10 lira kazanırken 110 liraya 11 lira kazanıyoruz. Daha sonra bu böyle kartopu etkisiyle büyüyerek 121, 132, işte daha sonra 143, 144'ler, 156'lar diye gidecek arkadaşlar. Yani ne oluyor? Sizin en başta kazandığınız 10 lira artık bundan belli bir dönem sonra 10 değil belki 100 lira, 120 lira kazanç olarak size geliyor. Buradaki önemli olan şey disiplinli bir şekilde yatırım yapmak ve kazandığımız getiriyi, faizi tekrar ana paraya ekleyip onun üzerine tekrar getiri, faiz işlemesini sağlamaktır. Peki neden bileşik faiz önemli arkadaşlar? Çünkü para biriktirerek zengin olamazsınız. Şöyle bir örnek verelim mesela. Her gün 1 dolar biriktirseniz bir yılda 365 dolarınız var değil mi? Bu yani aşağı yukarı bu şekilde bir para çıkıyor. 40 yıl bunu yapsanız, yani 40 yıl her gün 1 dolar biriktirseniz bu sefer arkadaşlar 14.600 dolar yapıyor. Yani 40 yıl boyunca birikim yapsanız 14.600 dolarınız oluyor ki bu da sizi zengin yapmaz. Bu parayla büyük şehirlerde bodrum kat bir ev bile alamazsınız. Yani birikim önemli. Ama daha önemlisi bu parayı nereye yatırım yaptığımız, biriktirerek zengin olamazsınız bu nedenle diyorum. Ayrıca şöyle bir şey var, ikinci nokta. Bankaya faize yatırım diyen arkadaşlar olabilir. Enflasyon bankanın verdiği faiz oranından, vadeliden daha yüksektir. Diyelim ki şu an enflasyon ne kadar? %70. Banka ne kadar faiz veriyor? %50 veriyor size. Yani gidip de enflasyonun üstüne faiz vermiyor. Böyle olunca ne oluyor? Siz %70, %50 aradaki yaklaşık işte %20 alım gücünüz her sene eriyor. Diyelim ki 100 lira koydunuz. Bankanın %50 faizi 150 lira oldu. Ama sizin bir önceki sene aldığınız 100 liraya aldığınız malı bu sene 170 lira oldu enflasyondan dolayı. 170 lira almanız lazım ama elinizde bankadan gelen faizi 150 lira var. O zaman ne oluyor? 20 lira arkadaşlar eksik kalıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu da bir taktik bence hükümetlerin yaptığı. Hiçbir zaman enflasyondan yüksek banka faizi vermiyor. Çok ender zamanlar oluyor ve zaten enflasyon oranları da, açıklamaları da birçok ülkede arkadaşlar çok tutarlı, doğru değil. İşte içine bomba koyuyorlar, dinamit, kiremit koyuyor. Arkadaş ben kiremit mi yiyorum, bomba mı yiyorum günlük mesela? Yani her ne kadar bunun belli bir hesaplama yöntemi olsa da bizim günlük hayatımızda harcadığımız şeylerin, günlük hayatımızda elde ettiğimiz gelirin birikimini harcadığımız yerlerdeki enflasyon, normal açıklanan enflasyon genellikle kat be kat fazla oluyor. Birçok insan mesela işte diyor ki %100 enflasyon görüyorum. Domatesin fiyatı 5 kat oldu, ekmeğin fiyatı 2 kat oldu. Bunun nedeni biraz da ondan arkadaşlar. Yani enflasyon hesaplama yöntemi bizim günlük hayatımızda paramızın büyük miktarını harcadığımız şeylerin ortalaması ya da ona bağlı hesaplanmıyor. Onun için paranızı enflasyona düşük bir yere koyarsanız
paranız erir. Her sene alım gücü kaybedersiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki günde 1 dolar birikim yaptık. Bu da senede 365 gün var. 365 dolar yapıyor. Bunu da senelik bazda diyelim ki sağa koymayalım, kasaya koymayalım bir yere. %10 faiz elde ettiğimizi düşünelim. Senelik dolar bazında. Şimdi ortalama bir rakam aldım. Bu %10 faizi dolar bazında nasıl elde edeceğimizi, hangi yatırım enstrümanlarına koyabileceğimizi onu ilerleyen taraflarda göstereceğim. Ama ana olarak yapmamız gereken şeylerden bakarsak S&P 500 fonları var. Ortalama %8 ila 10 getiriyor senede. S&P 500'ün geçmiş 40 yıllık ortalamasına baktım arkadaşlar. Bazı seneler %20 artı, bazı seneler %30 eksi. Ama ana baktığımızda ortalamaya %8-10 arası bir getirisi var. Ya da Eurobond faizleri mesela. Türkiye'nin CDS'i yüksekken Eurobond faizleri oldukça yüksekti. %9'lar, %10'lar, %11'ler alındı. Orada da Eurobond değerlendirilebilirdi. Diyelim ki 365 dolarımız var. Birikim yaptık ve bu da dolar bazında %10 faiz elde edeceğiz. 40 yıl boyunca her sene 365 dolar biriktirip bunu %10 faize koyup faizi tekrar yatırırsak 40 yılda bu 160 bin dolar yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. 40 yılda 160 bin dolar yapıyor. 40 yıl biraz uzun bir süre olabilir. Ama 20 yaşında başladığımız şeyde atıyorum 60 yaşında bu hedefe ulaşıyoruz ve arkadaşlar günümüzde birçok emeklinin 60 yaşında hesabında bu paranın 1/10 bile olmuyor. Hatta arkadaşlar emekli olamıyor insanlar, 60 yaşında daha da çalışması gerekiyor çünkü hayatını geçindirecek maaşı, emekli maaşını ya da birikimi yok, bunu alamıyor. Peki 1 dolar çok sembolik bir rakam, birçoğumuz maaş çalışıyoruz, bundan kat ve kat fazlasını kazanıyoruz, bundan fazlasını yapabilir miyiz? Yaparız diye düşünüyorum. Mesela 1 dolar değil 2 dolar birikim yaptık günde diyelim, bu da 40 senenin sonunda 323 bin dolar yapıyor. Bu da yaklaşık 11 milyon TL yapıyor. Evet, sadece günde 2 dolardan bahsediyorum arkadaşlar. 2 dolar değil günde 5 dolar yapalım. Hadi daha fazla para kazanıyoruz. Bu 40 senenin sonunda toplam rakam 807 bin dolar yapıyor. 27 milyon TL yapıyor. Yani günde 1 dolar biriktirerek de arkadaşlar 2 dolarda 5 dolarda oldukça yüksek miktarlarda milyonlarca TL paraya ulaşabiliyoruz. Bu önemli olan nokta. Disiplinli bir şekilde yatırım yapmak ve hiçbir zaman arkadaşlar faizi, getiriyi çekmeyip tekrar onu yatırıp bileşik faizin gücünden, kartopu etkisinden faydalanmak. Peki bunu nasıl yapacağız dediğim gibi? İşte VOO dediğimizde arkadaşlar S&P 500'ün, Amerika'da en büyük 500 şirketin ortalamasına yatırım yapan bir ETF fon var. Ya da QQQ, Nasdaq teknoloji şirketleri arkadaşlar. Ortalama girdiği bir fon. Burada da onlarca, yüzlerce şirket var. Bunların ortalama getirmeleri VOO'nun arkadaşlar %10, QQQ'nun %15-20 arası görüyorum. Tabii geçmişte 20 seneye, 40 seneye bakıp ortalama yaptım. Geçmişte böyle olması, gelecekte böyle olması anlamına gelmeyebilir. Gelmez zaten. Ama aşağı yukarı bir fikir verebilir sizin yaptığınız tahminler açısından. Bu videoda bahsettiğim şeyler bir yatırım tavsiyesi değil, biliyorsunuz arkadaşlar. Ben finansal bir danışman değilim. Kendi yaptığım yatırım kararlarına nasıl finansal özgürlüğe ulaşmak gerekiyor, bunun adımlarından sizler için bahsetmek istedim. Eurobond faizleri mesela dediğimde yükseldiğinde o da %10'ları, %9'ları, %11'leri buluyor. Bu şekilde değerlendirilebilir. Einstein'ın arkadaşlar şöyle bir sözü var. Onu da bitirelim. Diyor ki bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Umuyorum arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Video sizi umarım finansal özgürlüğünüze birkaç adım daha yaklaştırmıştır. Günde 1 dolarla milyoner olabiliriz. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.